Merhaba arkadaşlar. Projelerimizde kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün yine biz hanımları ilgilendiren, vazgeçemediğimiz, her rengini, her modelini severek kullandığımız güzel bir projeyle geldim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü farklı detaylar, farklı teknikler de göstereceğim. Şablon olarak kullanacağımız 2 kutu gördüğünüz gibi süt kutusuna ihtiyacımız var. Eğer büyük boyutta isterseniz kesmeden bir tarafını benim yaptığım gibi açarak diğer tarafını da sabit bırakıp her iki süt kutusunda yapıştırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hayır ben daha bir tık daha küçüğünü istiyorum derseniz de benim gibi bu şekilde maket bıçağı yardımıyla keserek şablon olarak kullanacağımız bu süt kutularını yine bir kısmını katlayarak tam ortasından diğer bölümünü ise düz bırakarak ortadan gördüğünüz şekilde yapıştırıp streç filmle kaplıyoruz. Önünü, arkasını, altını ve üstünü komple kesiyoruz. Zaten streç film kendiliğinden hemen yapışıyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar gerçekten güzel bir proje, beğeneceğinizi düşündüğüm bir proje. Ve jüt ipimizle başlıyoruz alt bölümden sarmaya. Kanalımda biliyorsunuz takip eden arkadaşlarım mutlaka biliyorlar. Ev dekorasyonu ile ilgili birçok proje yapıyorum. Ama ara ara aksesuar olarak kullandığımız, mağazalarda yüksek fiyatlara satılan ama yüksek fiyatlar, yüksek bedeller ödemeye gerek olmayan, çok da kolaylıkla, rahatlıkla evde yapabileceğimiz projeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Orijinal fikirler bulmaya çalışıyorum. Başka kanallarda görmediğiniz, izlemediğiniz projeler bulmaya çalışıyorum. Takip ediyorum genelde yapılanları. Siz de eğer benim kanalımı takip etmek istiyorsanız ücretsiz olarak zaten abone olabiliyorsunuz. Abone ol butonuna basarak. Ve bundan sonra yapacağım projelerden de haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra da gerek ev dekorasyonu gerekse biz hanımların rahatlıkla, şıklıkla kullanabilecekleri dekorasyon, aksesuar ürünlerini dediğim gibi izleyebilirsiniz keyifle. Siz de yapıp isterseniz kendiniz, isterseniz de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu küçük elde kullanabileceğiniz boyutta olacak. Daha büyüğünü isterseniz süt kutularını yan yana çoğaltarak daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Buna benzer bir proje paylaşmıştım. Onu da linkini açıklama kısmına bırakacağım ama bu tabii çok daha farklı oldu ondan her yönüyle. Evet arkadaşlar projelerimiz devam edecek. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz çantanın linkini de açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan rahatlıkla izleyip 10 dakikada yapabilirsiniz. Rahatlıkla, kolaylıkla. 2 renk yaptım ben arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tek renkte yapabilirsiniz. Benim gibi 2 renkte yapabilirsiniz ama 2 renk de gayet şık oldu. Tavsiye ederim. Böyle elinizde sizin de 2 çeşit ipiniz varsa. Bunların üzerine daha sonra kumaşla kaplayabilirsiniz. O kadar çok alternatif var ki yapabileceğiniz. Keşke hepsini gösterebilsem burada ama tabii süreyle sınırlıyız. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bu içinde gördüğünüz kartonları isterseniz bırakıp böyle çantanızın içinde 2 tane bölüm elde edebilirsiniz. Çıkarmayarak kutuları, onu da söyleyeyim. İsterseniz de çıkarabilirsiniz. Ben birazdan çıkaracağım. Şimdi ise üzerine bir desen yapıyorum. Bunu da yukarıda gördüğünüz terliğimle yine kanalımda yaptım. Onun da linkini bırakacağım. Çok şık bir kombin oldu. Onu da yapıp keyifle giyebilirsiniz. O terliği de. Hatta 3 tane
yapmıştım. Eski terliklerinizi yenileme fikri olarak. Evet arkadaşlar, üst bölümünü bitirdim. Şimdi alt bölümüne geçtim. Alt bölümünü de isterseniz üstteki o beyaz iple, isterseniz benim gibi gövdesinde kullandığınız jüt iple devam edip bu şekilde yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, silikon bir yere kadar tabii dayanıklı bir malzeme ama bir yerden sonra belki ipleri tutmakta çok yeterli olmayabilir. Videoda maalesef çıkmamış fakat ince jüt ipler var. En inceleri. Onunla ya da görünmez misina ipleri var biliyorsunuz. Kolye yapımında da kullanılan. Onlarla bu iplerin arasından geçerek dikmenizi tavsiye ederim. Ki uzun yıllar kullanabilin. Son olarak da yapıştırarak alt tabanımızı da tamamladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi stop kısmını yapacağım. Bunun için 2 tane halkam var elimde. Bunu bakın, bu gördüğünüz ince jüt iple ilk başta silikon yardımıyla yapıştırarak silikonla sabitleyip ipi, sonrasında ise böyle döndürerek komple gördüğünüz şekilde halkamı kaplıyorum. İkincisini de aynı şekilde kaplıyorum arkadaşlar ve içindeki kartonları da ben çıkardım. Şimdi ise bu halkaları ben size hemen göstermek için silikonla yapıştırdım ama lütfen dediğim gibi gerek misina ipiyle gerek görünmeyecek bir beyaz iple, ince bir iple dikin ve daha da sağlamlaştırın. Evet, projemiz böyle ortaya çıktı. Şimdi içine birkaç malzeme koyacağım. Küçük olmadı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok kullanışlı bel çantası oldu. İçine rahatlıkla telefonumu, gözlük kabımı, cüzdanımı, anahtarımı, her şeyimi rahatlıkla gördüğünüz gibi aldı. Üst bölümüne bir çıt çıt da dikilebilir ya da yapıştırılabilir. Daha kapanması için. Fermuar belki yapılabilir. Neden olmasın? Valla gayet kullanışlı. Çok beğendiğim, çok tarz, şık bir çanta oldu. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmanızı beklerim. Yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Başka kanallarda olmayan yepyeni projelerim devam edecek. Abone olmanızı tavsiye ederim. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni projelerde görüşmek dileğiyle.